Sıcak bir Haziran gününden merhaba. Bugün 23 Haziran. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. 24 yaşındayım. Bugün sizlere neden Kore ile ilgilendiğimi ve neler yaptığımı anlatacağım. Öncelikle benim bu sene 9. senem, neredeyse 10. senem olmuş olacak bu Kore macerasında. Nasıl başladım? Öncelikle onu anlatmak istiyorum. Aslında Kore ile ilgilenme hikayemin çok özel bir tarafı yok ama yine de sizlere anlatmak istiyorum. Bu hikaye aslında ben lise 2'deyken bir arkadaşımın bana Kore dizileri önermesiyle başladı. Daha sonra iki dizi vardı beni o dönem çok etkileyen. Boys Over Flowers ve Playful Kiss dizileri. O zamanlar ben de lisede olduğum için lise dizileri, okul dizileri çok ilgimi çekiyordu. Ve açıkçası o zamanlarda küçük yaşta olduğum için o dizilerin hikayeleri böyle çok içten geldi. Yani hazır ben de lisede olduğum için bir de hani küçük olduğum için şey yapamadım ya, sanki o dönemler şey vardı, böyle ben de dizinin başrolüyüm, işte ben de hayatımın başrolüyüm diye böyle bir şeyler vardı, durumlar vardı. Dolayısıyla çok içselleştirdim o dizileri. Onları seyrederken de konuşulan her konu, edilen her hareket, vücut dili hepsi o kadar çok dikkatimi çekti ki daha sonra birçok Kore dizisi seyrettim. Bu dizilerden de bir sürü kelimeleri duydum. Daha sonra programlar seyrettim, filmler seyrettim. Kendi en sevdiğim yönetmenim yönetmeni de Kore'den bulmuş oldum. Dolayısıyla Korece'nin yeri bende her zaman çok fazlaydı açıkçası. Yani ilk başta bunu öğreneceğim diye yola çıkmamıştım ama daha sonradan hani hayatımın bir alışkanlığı olup ve büyük bir bütün haline gelmiş oldu Korece. Bütün bu dizileri, filmleri seyrederken de Kore kültürünü elbette ki oradan öğreniyorsunuz, görüyorsunuz. Bu da tabii ki işliyor Kore kültürü de. Daha sonra burada bulunduğum şehirde Kore Kültür Merkezi vardı. Hala da var. Hala da severek giderim. Yaklaşık 9 senedir de Kore Kültür Merkezi'ne gidip geliyorum. Orada işte güzel güzel kurslar var. Mesela kaligrafi kursu var, Korece kursları var, tekvando kursu var, kayagım kursu var. Birçok kurstan yararlanabilirsiniz. Geçen sene de Kore Kültür Merkezi'nin yıl dönümü vesilesiyle kayagım gösterisi yaptım. Kayagım sınıfımla beraber. Bu da benim için çok gurur verici anlardan bir tanesiydi. Hatta Kore Kültür Merkezi'nin yıl dönümü kutlamak için onlara röportaj da vermiştim. Bunları anlatırken çok gurur duyuyorum açıkçası. Duygulanabilirim birazcık. Bütün bu en başlangıçta size şeyi göstermek istiyorum. Biraz duygusallaştım. Bu kağıttaki yazılanları net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde fotoğraf olarak da koyabilirim. Bu benim ilk Korece öğrendiğim kağıt. Arkadaşım buraya yazdı. İşte o zamanlar size dedim ya, Playful Kiss ve Boys Over Flowers'ı çok seviyordum ve ikisinin de ortak oyuncularından biri Kim Hyun-jung'du. Boys Over Flowers'taki Yoon Ji-hoo, Playful Kiss'teki de Baek Seung-jo. Çok severdim. Dolayısıyla burada ilk başta onun adını yazmayı öğrendim. İşte Kim, burada nasıl, hangi harflerin ne olduğu yazıyor. K, I, M. Hyunjung, aynı şekilde ismi. Daha sonra burada ilk Korece yazılarım var. Arkadaşım burada açıkladı nasıl yazılacağını. Burada alfabeyi yazmıştı. Bu aşağılara da ben böyle yazı yazmaya çalışmıştım. Bu şekilde. Bu kağıdın 9 senelik olması ve 9 senedir hiç buruşmamış, hiçbir hani ilk günkü gibi duruyor olması gerçekten hala ilgincime gidiyor. Çünkü o kadar çok hani sevdim ki hani o yüzden de böyle sağlam bir şekilde saklıyorum. Yoksa yani benim
eşyalarım arasında buruşmaması imkansızdı. Bu da böyle bir şey. Daha sonra size dosyamı göstermek istiyorum. Dosyamı da göreceksiniz. Normalde ilk bakışta güzel bir dosya değil mi? Ama aslında tam bir Korecan dosyası. Yani 9 sene önce biz kendimize aslında biraz Korecan diyorduk. Çok cringe bir şey olsa da şu an. Burada dosyamda Kim Hyun-jung yazıyor. Demin de kağıtta gösterdiğim gibi o zamanlar Kim Hyun-jung'u çok seviyordum. Bu da onun bir kanıtı olmuş gibi oldu. Burada yine ilk öğrendiğim cümlelerden bir kağıt. Bu kağıt da aynı bu şekilde sakladığım gibi duruyor. Burada yine bunu da yakından gösterebilirim. Hatta size okuyayım. İşte burada yazıyor ki Onni, Sambe ama yanına da anlamları yazıyor. Onni, abla, Sombe, küçük öğrencilerin büyük öğrencilere hitap şekli. Ajoshi, toplum içinde kullanılır. Amca, bayım gibi. Nuna, erkeklerin kendinden büyük kızlara hitap şekli. Daha sonra şeyleri yazmışım. Annyeong, annyeonghi 주무세요, ajumma. Burada en komikleri de var ki No 죽고 싶어, ölmek mi istiyorsun? No mi쳤어, delirdin mi? 미친 여자, deli kadın. 제발, 여기, 그래서, 그래요 gibi böyle kelimelerin de yazılı olduğu bir kağıt var. O zamanlar tabii Korece bilmediğim için yazmıştım. Böyle okunduğu gibi, duyduğum gibi yazmıştım. Bu arada Koreceyi öğrenmem uzun sürmedi aslında. Koreceyi öğrenmem bir günümü aldı. Hatta yani o gün okul olmasaydı diye düşünüyorum 1 saatimi bile alırdı. Yani o kadar kolay. Çünkü 25 tane harfi var. 25 tane harfi olup zaten hani gramer açısından da bize benzeyen bir dil olduğu için öğrenmek çok kolay bizim açımızdan, Türkler açısından. Daha sonra bunu bahsetmem lazım. Ben Korece'yi 2012'de öğrendim ama 2014 yılında hayatımda ilk girdiğim Korece sınavı maalesef başarısız puan olarak burada pur 합격 yazıyor. Yani geçemedim, fail diye yazıyor. Bunun da nedeni şimdi Korece topik sınavının 2014 ve 2014 sonrası dönemi var. 2 döneme ayrılıyor. 2014 ve öncesi döneminde Korece sınavı temel, orta ve yüksek seviye olarak 3'e ayrılıyordu. Ama daha sonra 2014'ten sonra da sadece 2 seviye yani Topik 1 ve Topik 2 getirildi. Topik 2 Topik 3 ile Topik 6 seviyelerini kapsıyor. Topik 1 ise Topik 1 ve 2 seviyelerini kapsıyor. O döneme ayrılıyor. Bunu öncelikle söylemek istedim. Ben de 2014'te daha Koreceyi öğreneli 1,5 yaklaşık 2 sene kadar olmuş. Ama orta seviyeye henüz gelmemiştim o zamanlar. Çünkü o zamanlar günümüzdeki gibi Türkçe kaynaklar hiç yoktu neredeyse. Hani bir tane vardı, o da tam net anlatmıyordu. Kitabın içinde yanlışlar vardı. Bunu ben daha sonradan fark ettim. O kitap da zaten hani Kore Kültür Merkezi'ndeydi. Oradan alarak bir de kütüphane, oradaki kütüphanede olduğu için tam alamıyorsunuz. Yani satın alamıyorsunuz. Ödünç almak durumundasınız ve okulla da bir arada olunca çok yoğun olmuş oluyor. O yüzden de sıkıntı olduğu için pek oradaki kitaptan bir şey öğrenemedim. Başka kaynaklar vardı. Başka kaynaklarda İngilizceydi. Fakat benim o dönem İngilizcem hiç yoktu. Ama Koreceyi öğrenebilmek için İngilizceyi de öğrenmeye başladım. Bu sefer İngilizce üzerinden Korece öğrenmeye başlamıştım. Burada 2014'te girdiğim bu sınavda da ben aslında temel seviye olmama rağmen yüksek seviyeye girmiştim. Tabii doğal olarak yani yapamıyorsunuz. Yani yüksek seviyede yazma var, okuma var, dinleme var. Hepsi bir arada var. Hepsi bir arada olunca
yapamıyorsunuz doğal olarak. O yüzden bunu geçemedim ama yine de saklıyorum geçemesem de. Ben bu şeyin dokusunu seviyorum. Bu kağıdın dokusu çok güzel. Bir de burada belgede burada küçük küçük böyle hangıllar var, böyle Kore yazıları. Bunlar yazıyor. Yani dizaynını çok sevdim bunun açıkçası. Hatıra olarak da duruyor. Bu da 2016 yılında girdiğim sınav sonucu, top 2 sonucu. Bu 2016'da olduğu için daha modern görünümlü. Ama yeni versiyon olan, biliyorsunuz demin bahsettiğim gibi 2014, 2016, 2014 sonrası şey olduğu için bu yeni versiyon olmuş oluyor. Bunda da Topic 2'yi aldım. 200 üzerinden 184 alarak sınavı başarıyla geçtim. Bu da böyle gurur duyduğum bir belge. Bunun da yürürlüğü maalesef ki bitti. 2018 yılında bitti. Genelde bu gibi belgelerin yürürlüğü 2 sene ya da taş çatlasın işte 3 sene en fazla gibi oluyor. Ondan sonra tekrar sınava girip tekrar yenilemeniz gerekiyor. Şu anda da zaten hazırlanıyorum TOPIK sınavına. Ona da gireceğim. Daha sonra benim yaptığım işlerden biraz bahsetmem gerekirse, yani Kore Kültür Merkezi'nde gittiğim işte kayagım, tekvando, K-pop akademi kursları hariç bir de katıldığım, haberci olduğum bir yer var, KoreNet adında. KoreNet bir internet sitesi. Kore hakkında haberler yazıyoruz. Dünyanın dört bir yanından insanlar honorary reporters olarak, yani onursal haberciler olarak Kore hakkında yazılar yazıp bilgiler paylaşıyoruz. Bu sene o aslında geçen sene katıldım ama bu sene de influencer bölümüne katıldım. Influencer bölümünde adından da anlaşılabileceği üzere böyle muhabirlik gibi, işte influencerlar gibi günümüzdeki, onlar gibi böyle tanıtımlar yapıyoruz. Tabii biz bu şey için bir ücret almıyoruz. Bir ücretimiz söz konusu değil. Çünkü gönüllü yapıyoruz biz bu işi. Ve onların sertifikaları. Biri onursal habercilik, biri K-Influencer sertifikası. Bunlarla da gurur duyuyorum. Kore'yi tanıtmak adına böyle şeyler yapıyoruz. Aslında insanlar sorabilir, neden bu kadar Kore'yi tanıtmak istiyorsun? Neden bu kadar Kore'yi seviyorsun? Bunları sorabilirsiniz. Bunlar çok doğal sorular ama şöyle bir şey de var. Hani bir şeyi neden sevdiğinizi açıklamanız çok zordur. Yani mesela pembeyi seviyorsunuz ya da maviyi seviyorsunuz. Neden seviyorsunuz? Ya da çikolatayı seviyorsunuz. Neden seviyorsunuz? Yani bunu tam net olarak açıklamak gerçekten çok zor diyebilirim. Çünkü yani neden çikolatayı seviyorsunuz? Hani bir düşününce bir mantıklı açıklama gelmiyor gerçekten. Ama bir yerden sonra da alışkanlık diyebiliriz. Yani Koreceyi bu kadar çok dinleyerek, bu kadar çok izleyerek aslında bu bende alışkanlık oluşturmuş. Bu alışkanlığı da kaybetmek, yani kendimi bu alışkanlıktan vazgeçirmek de çok zor. Dolayısıyla sevmeye devam ediyorum. Yani alışkın olduğum işi yapmak bana huzur veriyor. O yüzden de böyle Kore ile ilgili tanıtımlar çekiyorum. Bu biraz Kore tanıtımı değil de kendimin Kore ile olan ilişkisi oldu ama olsun. Bu arada şunu söylemem gerekir. Bu Koreceyi öğrendikten sonra, Kore kültürünü tanıdıktan sonra bir amaç edindim kendime. Aslında arkadaşımla da birbirimize söz vermiştik. İşte biz radyo televizyon okuduğumuz için Kore'de belgeseller çekmek istiyorduk. İşte filmler çekmek istiyorduk. Medya sektöründe yer almak istiyorduk. Böyle bir sözümüz olduğu için ben hala tutmaya devam ediyorum. Umarım arkadaşım da tutuyordur diye düşünüyorum. Düşünerekten de o zaman sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.